6 yıl üretilip çok beğenilip ilgi gören FD6 kasa Civic'ten sonra 2010 yılında Civic'in 9. nesli olan FB7 kasa tasarlandı ve sedan karoseri 2012 yılında ülkemizde satılmaya başladı. Popüler denilebilecek bir model olsa da FD6 kasalar kadar ilgi görmedi ve 2014 yılında çok küçük bir makyaj geçirip 2016 yılında yerine 10. nesline bıraktı. 1.6 litre, 125 beygir ve 152 Nm tork gücüne sahip motor ile ülkemizde üretilen modelde ithal olan 1.8 litrelik motor çok nadir bulunuyor. 5 ileri manuel ve 5 ileri otomatik şanzıman alternatiflerinden otomatik şanzımanlılar çoğunlukta. Çünkü pedal shift yani direksiyondan vites değiştirme özelliği olan tam otomatik şanzımanları sınıfının en az sorun çıkartanı. Bu nedenle Civic otomatik şanzıman önceliği olanlarca çok tercih ediliyor. Manuellerinin 0-100 hızlanmaları 9.9 saniye iken otomatik şanzımanlarında bu süre 12.2 saniyeye kadar çıkabiliyor. Şehir içerisindeki yakıt tüketimleri manuel şanzımanlı olanlarında 9, otomatiklerinde 9.5 litre olarak belirtilmiş. Fakat Civic'lerin geneli LPG'li kullanılıp şehir içerisinde 11-12 litre seviyelerinde LPG tüketiyor. Mekanik açıdan sorunsuz olarak bilinmesi, motorunun LPG'ye uyumlu olması ve fabrikasyon LPG alternatiflerinin bulunması, bayi servis ağında parça temininde sorun olmaması ve ikinci elde özellikle Civic'ci bir kitlenin var olması Civic'in büyük avantajlarından. Sürüş ruhu ve kullanım zevki açısından üst seviyelerde olmasalar da motorları yüksek devirlerde canlı ve keyifli. Sert süspansiyonları yol tutuşa katkı sağlarken koltukları yanal destekleri bakımından yetersiz kalıyor. Motorları sessiz çalışmalarına rağmen Civic'ler yalıtım yönünden rakiplerinin gerisinde. Ayrıca 440 litrelik bagaj hacimleri de rakiplerinin gerisinde ve çok kullanışlı değil. Arka şaft tünelinin olmaması sayesinde ise 3 yetişkin arka koltuklarda rahatlıkla yolculuk edebiliyor. Ön alan genişliği yeterli ve saklama alanları ile birlikte kullanışlı. Direksiyonun da yumuşak olmasına rağmen tepkilere net cevap verebiliyor. Euro NCAP'in 2012 yılında hatchback karoserine yaptığı güvenlik testlerinde Civic yetişkin yolcu güvenliğinden 94, çocuk yolcu güvenliğinden 83, yaya güvenliğinden 69, güvenlik yardımcı sistemlerden ise 86 puanla 5 yıldız almış bir otomobil. Pratik kullanımda 0.28 cc'lik rüzgar sürtünme katsayısı ve yol tutuşu beklentileri karşılıyor. Fakat 1.2 ton civarındaki ağırlıkları ile rüzgarlı havalarda yüksek hızlarda savrulmalar yaşatabiliyorlar. Dream, Premium, Elegance, Executive sırasıyla donanım paketleri ve fabrikasyon LPG'li olanlarında Eco ekleniyor. Bunun dışında Black Edition diye bir donanımı da bulunuyor. Civic'lerde ABS fren sistemi, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, fren güç dağılımı, denge kontrol sistemi, yokuş kalkış desteği, Isofix, Immobilizer, AUX girişi, 5 inç ekran, yol bilgisayarı, klima, elektrikli camlar standart donanımda. Donanım seviyesinin artması ile birlikte hoparlör sayısı 4'ten 6'ya çıkıp sunroof, geri görüş kamerası, xenon farlar, yağmur, arka park sensörleri, Bluetooth, deri direksiyon simidi, ısıtmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş çalıştırma gibi donanımlar da ekleniyor. Klima açıldığında ve kayış bilyasının ses yapması dışında kronik sorunu yok. Ayrıca Civic periyodik bakım dışında sahibine kolay kolay mecburi masraflar çıkartmıyor. Fakat başta otomatik şanzımanla ilgili parça fiyatları yüksek olduğundan sorun çıkarttıklarında biraz cep yakabiliyorlar.